Bu esnetme yufkayı açar. Siz elinizle bastırıyorsunuz diye o yufka açılmaz. O yufka yapıştırıp çektiğiniz için, onu esnettiğiniz için açar. Nasıl gezdireceğiz? Kenarlardan avucumuzun içiyle, parmaklarımızla değil, avucumuzun içiyle şu 1, 2. Tül gibi adeta 4 tane yufka üst üste. Bakın koca koca yufkalar. 4 tane yufkayı Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Söz verdiğim gibi bir baklava açma yufkasıyla baklava açmayı öğreten bir videoyu çekmek için kamera karşısına geçtim. Şimdi Allah'ın izniyle benim de ilk başta nasıl tecrübelerim oldu onlarla birlikte güzel bir baklava yufkası açmayı öğreneceğiz hep beraber inşallah. Öncelikle hamuru nasıl yoğurduk, nasıl hazırladık, nasıl dinlendirdik? Önce bir ona bakalım, sonra hemen açmaya başlayacağız. Hamuru yoğurmak için 250 ml kadar su, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı sirke, üzüm sirkesi ya da elma sirkesi fark etmez, 1 çay kaşığı kadar tuz ilave edeceğiz. Sıvıları hazırladıktan sonra unu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Ve yumuşaktan bir hafif serte doğru bir hamur yoğuracağız. Bu hamuru biraz dinlendireceğimiz, uzun süre dinlendireceğimiz için hamur zaten kendini salacaktır. O yüzden ben size şu şekilde hamurun daha çok kıvamını göstermek istiyorum. 8 adet bezeye böldüm ama açacağınız yere göre daha küçük bezeleri de bölebilirsiniz. Benim oldukça büyük bir masam var açmak için. 114-113 gram gibi gramaj ölçüsünü de vereyim. 10-15 dakika boyunca beklettim ve onları pasta tabağı büyüklüğünde açacağım ve bu şekilde dinlendireceğim. Aralarına streç film sereceğiz. Bu şekilde dinlendirdiğiniz zaman hamur sizi asla üzmüyor. En az 4 saat, 3-4 saat, en iyisi bir gece boyunca hamuru bu şekilde dinlendirirseniz o açtığınız yufkalara siz bile inanamayacaksınız. Çok rahat bir şekilde açılacak ve yırtılmayacak hamurlarınız. Buzdolabında ağzı kapalı streç filmle sarılı bir şekilde mutlaka hava almamasına özen gösterin. Çünkü eğer hava alırsa hamurlarınız kururlar. Bu videoda hem tek tek yufka açmayı hem de beşerli olarak yufka açmayı göstereceğim. Biz daha çok annemle 5 adet yufkalar açtık ve Antep usulü baklavalar yapıyoruz. Yani ev baklavası değil de Antep usulü. Fakat yufka açma tekniği hep aynıdır. Nelere dikkat etmemiz lazımla başlayacağım. Daha sonra tek tek ve beşli olarak açmayı da göstereceğim inşallah. Öncelikle dinlenmiş olan hamurlarımı, bezelerimi tezgaha alacağım. Nişastam var. Nişasta ile un karıştırıyor annem bazen ama yani bunun açmaya bir faydası olduğunu söylemiyor. Sadece nişasta daha az gidiyor diyor. Eskilerin ekonomik tedbirleri diyelim. Şimdi güzelce hava almasın diye birkaç poşet birlikte sardım, streçe sardıktan sonra dolapta kurumasın diye. En az 3 saat, 4 saat dinlendirirseniz ilk açtığınız hamurları, yani ilk defa açıyorsanız hamur, bu şekilde dinlendirirseniz hamurlar sizi yormayacaktır. Bunu da şimdi beraber göreceğiz. Öncelikle tekli olarak açmaya başlayalım. Merdanemiz var ve oklavamız var. Yani şöyle hamuru Bismillahirrahmanirrahim tezgahımıza alalım. Tekrar üzerini kapatıyorum ki kurumasın diye. Hamur açacağınız yer sürekli olarak böyle dışarıdan hava almayan bir yer olursa iyi olur. Çünkü bir rüzgar sirkülasyonu hamurunuzun kurumasını sağlayacak. Hatta bunun için derler ki o anda ocakta işte bir şey kaynatın, su kaynatın ki odanın nemini korusun diye. Şimdi şöyle ilk yufkayı aldım. Bunun önce kenarlarına bastırıyorum. Neden? Çünkü biz bunu açarken hep bu hamur kenarlara doğru kaçacak. O yüzden biz önce kenarları ince, ortası kalın olarak açıyoruz ki kenarlara kaçtığı zaman her taraf aynı olsun. Bu kadar yeterli gelecektir. Şöyle büyütüyorum. Ve oklavayı elime alıyorum. Şimdi ilkini saracağız. Sarıyorum. Elimi üzerinde hiç gezdirmeyeceğim. Bakın şöyle. Çekiyorum hamuru. Çekerken birlikte uzuyor. Sonra tekrar saracağım. Sararken de çekiyorum. Hamuru sardım. Normal yumuşak bir hamur. Ve kendime doğru çekiyorum oklavadan tutup da.
elimi henüz üzerinde hiç oynatmıyorum. Yani şu hareketi henüz yapmıyorum. O hareket hamurun ilk başta kırışmasına neden oluyor. O yüzden böyle sar çek, sar çek. Biraz hamur büyüyene kadar sarıp çekiyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. Hamuru bu esnada tezgaha doğru itiyorum. Bastırarak şöyle tekrar göstereceğim. Bakın böyle hamuru aldık, sardık. Hamuru hafif tezgaha bastırarak çekiyorum. Kendime doğru da bir kuvvet uyguluyorum, çekiyorum. Şöyle daha iyi göreceksiniz. Bu şekilde hamuru biraz büyüttük. Şimdi artık elimizi üzerinde gezdirebiliriz. Nasıl gezdireceğiz? Kenarlardan avucumuzun içiyle, parmaklarımızla değil, avucumuzun içiyle şu 1, 2. Tamam. Artık açabiliriz. Hemen diğer taraftan sarıyorum. 1, 2. Tam ortayı bastırmıyorum. Ortadan 2 tane elimi şöyle ölçü alıp hareketimiz bu. Sonra tekrar açıyorum ve tekrar sarıyorum. Şimdi bu hamuru böyle birazcık artık seri haline getirip hızlı hızlı açmaya başladığınız zaman hamur kendini toparlayamadan siz sardığınız için daha kolay açılacak. Hani diyorlar ya, elinizden geldiği kadar hızlı açın. Niye peki elinizden geldiği kadar hızlı açın? Çünkü hamuru siz açtınız. O hamur toplayacak. Serer sermez başlıyor toplamaya. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bir daha sarıyorsunuz. O zaman ne oluyor? O açılmış olan kısım nişastayla dolup açılmış olarak kalıyor. Umarım anlatabiliyorumdur. Şimdi tekrar gördüğünüz gibi baştan en fazla nişastayı serptim. Daha sonra çok nişasta serpmedim. O yüzden atacağınız nişastayı en baştan atarsanız daha iyi bir sonuç alırsınız. Bir de istediğiniz kadar usta olun. Her zaman ilk yaptığınız yufka diğerlerinden biraz daha kenara kaçan, biraz daha kalın olan olur. Hamur bile o anda açılırken son kalan yufkaların daha iyi açıldığını görürsünüz. Çekiyorum hamuru. Çekiyorum. Bakın böyle çekiyorum. Hamuru sıkı sıkı sardım. Şimdi 1 ve 2. Şimdi kendime çeke hamuru büyütüyorum. Şimdi oldu diyorsunuz değil mi? Olmadı. Birazcık daha incelteceğiz. Ne kadar incelttiğimizi de sonunda göstereceğim. Tekrar ben hamur açmayı annemden gördüm. Zannetmeyin ki annem elime oklava verip de bak böyle açılıyor diye öğretti. Annem asla böyle mutfağına kimseyi sokmayan, işine karıştırmayan bir insandı. Ben evlendikten sonra kendi kendime öğrendim açıkçası. Hani yapabildiğimi gördükten sonra daha çok yardım etti diyebilirim. O yüzden vay annesi hani açmayı biliyor, ondan kızı da biliyor diye düşünmeyin. Ben hamur açmayı kendi kendime öğrendim. Yırttım, sert hamurlar yaptım. Çok yumuşak hamurlar yaptım. Yırtıldılar. Oklavaya yapıştılar. Başıma neler geldi. Öyle öyle artık çok iyi baklavalar açabilir hale geldim. Şöyle göstereyim hamurun inceliğini. Bakın böyle hamur açabiliyorsunuz. Sonunda pes etmezseniz böyle hamur açabiliyorsunuz. Şimdi bunu oklavaya saracağım. Kenarda bekleteceğim. Yedek oklavamı ve beşli grubu açmayı göstereceğim. Çok sıkı sıkı sarmadım.
Şöyle sardım, kenara aldım. Şimdi beşli, dörtlü, üçlü şekilde hamur açmayı göstereceğim ki bu bizim daha pratik geliyor bize. Çünkü tek tek uğraşmıyoruz. Bu şekilde 3 hamur, 4 hamur. Annem 6-7 hamuru bile üst üste açabiliyor. O elbette ki yumurtalı, sütlü ve işte yoğurtlu hamurlarda pek mümkün değil. Onlar yumuşak hamurlar. Biz bugün Antep usulü baklava açıyoruz. 4 tane açalım. Geriye de kaç tane kalsın? 1, 2, 3 tane de geriye kaldı. Bir tepsi baklavayı bir çabuk aç. 4 tane üst üste açacağız. Bunun için önce şöyle ilk yufkamızı alıyorum. Üzerine bol nişasta böyle silme. Sonra bir yufka, bol nişasta, bir tane daha, tekrar bol ve üste bunu koyduk. Şimdi gelelim kritik noktaya. Ne yapacağız? Parmaklarımızla bu kenarları bastıracağız. Şöyle. Bastırdık. Ters çeviriyorum. Bastırıyorum. Şimdi merdane elime alabilirim. Merdane ile kenarlara 4 tane yufka üst üste burada. Ters çeviriyorum. Kenarlara. Şimdi biraz ortaya geliyorum. Ortadan çekiyorum. Tümseyi alacağım. Tamam. Şimdi artık onu büyütebilirim. Büyütüyorum. Ortadan kenarlara çekin. Kenarlar incelsin. İncelttik ve şimdi artık oklavaya sarabiliriz. Gördüğünüz gibi bayağı büyüdü. Şimdi oklavaya saracağım. Oklavayı koyuyorum. İlk yufkayı üzerine atıyorum. Ve sarıyorum. Geldim, ucunu büyük bıraktım. Diğer yufkayı üzerine atacağım. Diğer yufka ile birlikte tekrar sarıyorum. Nişasta için cimri davranmayın. Gözünüzle nişastayı görün. Şimdi geliyorum üçüncüyü sarmaya. Üçüncüyü sardım. Ve son katı da sarıyorum üzerine. 4 tane ayrı ayrı sarılmış yufkam var. Şimdi bunu ne yapıyorum? Önce şunu da bir elimle 1, 2 ve çekiyorum. Burada çeke çeke birbirinin üzerine 1, 2, 3 ve 4. Şimdi buradan saracağım. Ve hepsini birlikte alıyorum. Sıkı sarıyorum. Oklavaya sıkıca sardım. Şimdi elimi üstünde gezdiriyorum. Ve açıyorum. 4'ünü birlikte. Şimdi buradan yine hepsini beraber. 1, 2. Şimdi geldik. Onları tek tek sarmaya. Yufkayı 1, 2, 3 ve 4. Şimdi ayrı ayrı sardık. Tekrar elimizi üzerinde gezdiriyorum ve başlıyorum açmaya. Kendime doğru çekiyorum. Yufkalar bu esnada büyüyor. Böylece aralarına hava veriyorum ve birbirine yapışmıyor. Bakın böyle. Şöyle biraz daha şu tarafa doğru sarmalıyım. Hep birbirinin üzerine gelecek gibi sarmalısınız. Şimdi tekrar hepsini birlikte çekiyorum. Ve 1 ve 2 açıyoruz. Şimdi tek tek saracağım.
Tek tek hepsini beraber, tek tek hepsini beraber ta ki büyüyene kadar. Buna alışınca tek tek yufka sarmak, tek tek yufka açmak size çok yorucu gelecek. Çünkü 4 yufka açtığınız zaman 2 kere oklavayı doluyorsunuz ve tepsi açılmış oluyor. Evet. 1 2 Hop. Bayağı inceldi. Ama daha incelecek inşallah. Şöyle. Hepsini beraber çekerek yere hafif bastırarak ve 1 ve 2 şöyle tekrar hepsini beraber çekiyorum. Hamuru çeke çeke oklavaya doluyorum. 4 tane yufkayı aynı anda kolayca açıyorum. Şimdi tek tek saracağım. 1 çekerek hafif çekiyorum. Yufkayı sizin elinizle bastırmanız değil, oklavayla çekmeniz, oklavayla tezgahtan yayarken, içine doğru sararken yaptığınız bu esnetme yufkayı açar. Siz elinizle bastırıyorsunuz diye o yufka açılmaz. O yufka yapıştırıp çektiğiniz için, onu esnettiğiniz için açar. O yüzden en büyük yapılan hata bu. Siz elinizle bastırıyorsunuz, diyorsunuz ki işte açılacak. Halbuki hamur yırtılıyor. Ondan sonra diyorsunuz ki ben hamur açamıyorum. Ben çok hamur açamayanın bu teknikleri uygulayarak hamur açtığını gördüm. Instagram'dan bana öyle güzel baklava resimleri geliyor ki Tuğba Hanım, ben sizin yaptığınız baklavayı hayatımda ilk defa baklava yaptım ve bu baklava ortaya çıktı diye bana resimler atıyorsunuz. Öyle hoşuma gidiyor ki. Bakın koca koca yufkalar. 4 tane yufkayı incecik açtık. Tekrar sarıyorum. Oklavanın boyuna ve açacağınız yere göre bezeleri daha küçük de yapabilirsiniz. Ben o kadar büyük hamur açamam ki diyenler. Hamurun boyutu sizin açtığınız yerle alakalı. Bakın buradan taştı gitti şimdi. Ne yapacağım? Tek tek saracağım. Şöyle göstereyim. İnceldi değil mi? Daha inceleyecek. Şimdi son kez tek tek saracağım. Çünkü yufka çok inceldi. Artık bundan sonra yırtılmak yani. Şöyle tırnaklarıma kadar gözüküyor. Şimdi sarıyorum. Şöyle bir göstereyim. Bakın incecik. 4 tane yufka üst üste. Gerçekten muazzam açıldı. Şimdi gelelim tepsimizin ölçüsüyle birlikte kesmeye. Şimdi tepsiyi ortasına koyacağım yufkanın ve keseceğiz. Tepsimi aldım. Şimdi bunun ölçüsüne göre keseceğim. Şöyle mesela kenarları da keskin. Şöyle yapabilirim tam ortasından ama diğer yufkayı da serelim. Bakın böyle tam ortasından. Bir rulet yardımıyla şöyle kestim.
Şimdi alt tabanına bu çıkarmış olduğum, şöyle ben size tekrar inceliğini göstermek için şöyle göstereyim. Bakın aleti atıyorum. İncecik. Bunları bu şekilde alt tabanına yerleştiriyorum. Ruletin ucu o kadar keskin olmadığı için hamurları birbirine uçlarından yapıştırır. O da baloncuk baloncuk yapar. Bunu engellemek için şöyle biraz elimle ayıracağım. Hani bazen diyorsunuz ya, baklavayı kestim ama bu kestiğim yerlerden baklava baloncuk baloncuk birbirine yapışmış. Bunun sebebi tam keskin olmayan bıçak. Bıçağınız yeterince keskin değilse hamurları birbirine yapıştırır. Şimdi gelelim kenarlardaki kısımları yerleştirmeye. Şöyle parça parça. Önemli olan burada tepsinin her yerine eşit olarak gelmesi. Her yerinin eşit kalınlıkta olması. Şimdi biraz yeterli geldi bu kalınlık. Cevizini serpelim. Toplamda 2 katına ceviz serpeceğim. Kalan yufkaları tekrar üzerine döşüyorum. Bütün yufkaları tamamladım. Şimdi artık son kat cevizini de serpeceğim. Ve son kalan 3 bezemi açacağım. Neredeyse 30 dakika bile sürmedi. Yarım saatte bu şekilde bir tepsi baklava açabiliyorsunuz. Hamurunuz iyi dinlensin. Ununuz iyi olsun. Açacağınız zemin biraz da cesaret. Hiç açmayanlar için konuşuyorum. Şöyle. Şimdi geçelim hemen son yufkaların açılımına. Açma detayını tekrar görmek isteyenler için kuş bakışı bir çekimle size bu 3 yufkanın açılımını da aynı şekilde göstermeye çalıştım. Önce kenarları incelterek daha sonra da oklavayı elimize alarak başladım açmaya. Dilerseniz üçlü ya da ikili gruplar halinde, dörtlü beşli gruplar halinde açabilirsiniz. Kendinizi deneye deneye başlayabilirsiniz. Arasına ilk başta bol nişasta serpiyorum. Daha sonra neredeyse hiç nişasta serpmeden tüm yufkaların bu şekilde açılımını tamamlıyorum. Sıkılmadan izlemeniz için bu bölümü hızlandırdım. Dilerseniz bölümlere de ayırdım. Hamuru, üçlü açılımı, dörtlü açılımı, şerbetlenmesi, yağlaması ve pişirmesi olarak açıklamalar kısmından istediğiniz bölüme giderek sadece o bölümü izleyebilirsiniz. Ben bu videoda kimse ama hiç kimse aklında bir soru işareti kalmadan baklava açabilsin istedim. Videoyu da ona göre düzenledim. Daha evvel börek yufkasının açılımını göstermiştim böyle bir video ile birlikte. Çok ilgi görmüştü. O yufka videosu ile birlikte birçok insan artık yufka açabildiğini söyledi. İnşallah bu videodan sonra da böyle duyumlar alırım. Ben de artık baklava açıyorum, bu video ile öğrendim dersiniz ve etrafınıza tavsiye edersiniz. Beğenerek bana destek olabilirsiniz. Paylaşarak daha çok insana ulaşmasını sağlarsınız. Bu baklavada hamuruna sıvı yağ koymadım. Dilerseniz koyabilirsiniz. Ben hiç baklava hamuru açmayı bilmeyenler için olabildiğince kolay bir baklava hamuru seçtim ve Antep usulü baklava yapacağız. Güzel bol yağda şakır şakır kaynatacağız. Ama önce bir baklavayı tepsimizin üzerine baklava yufkaları ile tepsimizi bir tamamlayalım ve kesim işlemine başlayalım. Baklavaya kapak keseceğiz. Yufkalarımız çok büyük olduğu için 2 tane ölçü aldım. Böylece 6 adet yufka, 6 adet incecik baklava yufkası kapağı ayarladım. Onu şöyle bir ince yufka, ince oklavamı aldım ve kenara aldım. Şimdi kenarlardan çıkan hamurları aynı altta olduğu gibi eşit olacak şekilde baklavalık tepsimin üzerine dizeceğim. Dizdikten sonra kapakları üzerine tekrar kapatacağız. Toplamda 8 adet beze kullandık fakat bütün hamuru 2 kere cevizleyerek bitirdim. Dilerseniz tam orta katına tek seferde cevizleyerek de yapabilirsiniz. Şimdi kapakları kapatacağım ama aralarına böyle bir yağ püskürtücüyle, hatta böyle bir silikon fırçanın böyle püskürtmesiyle de olabilir. Aralarına yağ sıkıyorum. Bu ne işe yarıyor? Bunu baklavacılardan gördüm. Böyle süpürgelerle hatta böyle serperler yağları. Bence bu püskürtücüden haberleri yok. Bunun da linkini bana çok soruyorsunuz. Ben bunu internetten almadım. Metro Market'ten aldım. Metro Market yakınınızdaysa
yağ spreyi olarak satılıyor. Bunu da hemen burada belirteceğim. Tek tek aralarına yağ püskürttüğünüz zaman üst katları çok güzel birbirinden ayrılıyor dedikten sonra hızlıca baklavanın kesimine geçin. İstediğiniz gibi burada baklavayı kesebilirsiniz. Kanalımda birçok baklava kesim videosu bulunuyor. Bugün klasik bir kesim yapmak istedim. Bunu daha önce ev baklavasında yapmıştım. Bir de böyle bir Antep usulü baklavada da bu kesimi size göstermek istedim. Verev verev keseceğiz. Baklava şeklinde keseceğiz. Bu esnada üzerine 1 bardak kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Bu yağda niye ilave ediyorum hemen söyleyeyim. Diğer taraftan kestiğiniz zaman bıçak hamuru kaldırmasın diye yağlıyoruz. Sıvı yağ ile tereyağını karıştırarak ben yağ kullanıyorum. Sadece tereyağı olduğu zaman damağınızda donuk bir tat bırakıyor ya da soğuk havalarda baklava çok çabuk donuyor. İşte bunun önüne geçmek için sıvı yağ ile biraz da ekonomi olsun diye sıvı yağ ile birlikte karıştırıyorum. Toplamda 250 gram margarin ya da tereyağı, 1,5 su bardağı da sıvı yağ kullandım. Açıklamalar kısmına da malzemenin tüm listesini yazacağım inşallah. Şimdi eritmiş olduğum tereyağını şöyle bir göstereyim. Çok güzel bir şekilde dibine tortusu çöktü. Bu üstündeki köpükleri almak için bir süzgeçten geçireceğim. Çünkü bu üzerindeki süt kaymakları birazcık bile kalsa ki göreceksiniz baklavanın üzerinde siyah siyah yanağa dönüşüyor. Ve diğer taraftan da şerbeti ocağa almaya karar verdim. 4 bardak şekere 3 su bardağı su şeklinde. Biraz da limon, böyle büyük bir limonun ucunu kestim. Kabuğuyla birlikte içine attım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Kısık ateşte yaklaşık 10 dakika boyunca kaynatacağım ve altını kapatacağım. Baklavanın pişmesiyle aynı saate denk getirmeye çalışacağım. Baklava sıcak, şerbet sıcak olacak. Bu arada yağını da üzerine ilave ettim. Kaynar bir şekilde üzerine yağ ilave etmeyin. Hamuru haşlar. Soğuk yağ ilave ederseniz de hamuru işlemez. O yüzden ılık ilave etmek lazım üzerindeki yağ. Şu an kaşıklama işlemi yapıyorum. 2 kaşığın tersiyle birlikte bombe veriyorum. Bunu her şekilde uygulayabilirsiniz. Baklavaya nasıl kabarması gerektiğini aslında bu şekilde gösteriyorsunuz. Eskiden çokça baklavacıların yaptığı bir sistemdi ama artık şu anda herhalde elleri etekleri değmiyor yoğunluktan ötürü. Biz de bunu baklavacıdan öğrenmiştik. Baklavayı genelde alt üst ayarda pişiriyorum. Turbo ayarında da pişirebilirsiniz elbette. 190 derece ile başlayıp 175 derecelere kadar düşürüyorum. Toplamda 1 saat pişiyor. Baklava çok güzel kızardı. Yaklaşık 1 saatten beri pişiyor. Tam 1 saatte pişiyor. Muazzam oldu. Çok güzel kabardı bir kere. Ve biraz kızardı. Bu kızarıklıklar şerbeti yiyince de biraz açılıyor. Onu da mutlaka gözünüzün önünde bulundurun. Baklava sıcak. Şerbet de şu an ocakta kaynıyor. Şimdi hemen onu alıp ikisini birleştireceğim. Baklava şerbetimiz de kaynıyor. Sıcak şerbet. Sıcak baklava. Oynatacağız şimdi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz bekleyeceğim. Tamamen çektikten sonra geriye kalan şerbeti de vereceğim. 2 kere de veriyordu annem genelde. Ben de onun izinden gidiyorum. Şuradan bir tane çıtır almamak için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten muazzam olmuş. Şimdi biraz da baklavaya sıcak şerbet veriyoruz. Sıcak baklavaya sıcak şerbet veriyoruz. Nasıl hamur olmuyor ona kısaca anlatayım. Genelde videolarda söylüyorum. Çünkü biz alışık olduğumuz gibi ev baklavaları yapıyorduk. Soğuk baklava sıcak şerbet ya da sıcak baklava soğuk şerbet şeklinde buluşturuyorduk. Buradaki eğer baklavayı soğutup da sıcak şerbet verirseniz o baklava içine o şerbeti çekmez. Çünkü burada bol yağın içinde kızarmış ve her katı gevremiş bir baklavadan bahsediyoruz. Bu baklava sıcak şerbeti gördüğü zaman ancak içine alır. Antep baklavalarında baklavacıların da o böyle baklavayı oynata şerbet vermeleri de bu sebepledir. Bir de diyorsunuz ki işte ben de aynı şekilde yaptım.
birkaç tane böyle yorum aldım. Fakat ortası hamur kaldı. Bunun da tek bir sebebi var. Biraz yağdan hani gözünüze çok gelmiş ya da almış olabilirsiniz. Yağ ölçüsüyle oynamamanız lazım. Gördüğünüz, gözünüzün gördüğü yağ dibine, yanlarına kadar çıkmış olmalı. Yağ olduğu gibi baklava zaten çekti. Az önceki görmüş olduğunuz yağdan eser kalmadı. Bazen çok nadir dibinde bir yağ kalır, onu süzeriz diğer tepsiye ya da başka bir. Fakat bu kadar yağ çekmiş, bütün katları ayrılmış. Tek tek katlarını görüyorsunuz bu şekilde ayrılmış. Bir baklavanın şerbeti çekmesi için şerbetinin koyu olması lazım. Eğer bu kadar güzel pişmiş, gevremiş bir baklavaya ben çok şekerli baklava sevmiyorum deyip bir bardak şekeri içinden çıkartıp biraz daha sulu bir şerbet hazırladığınız zaman da baklavanızı yumuşatacaktır. Ama eğer ölçülere riayet ederseniz ve tekniği uygularsanız da Antep baklavalarını aratmayan çıtır çıtır çok lezzetli bir baklava yiyeceksiniz. Hatta bu baklavanın çıtırlığı bütün hafta boyunca sürecek. Ta ki bitene kadar da sürecek. Yazın baklavayı buzdolabında saklamanızı tavsiye etmem. Çünkü sertleşir. Hatta baklavacıların üzerinde bu ambalaj üzerlerinde yazarlar buzdolabına koymayın. Dışarıda yine serin bir yerde ve eğer kışın tüketecekseniz hani yine soğuğuna dokunacağı ve şekerleneceği için mikrodalgada ısıtabilirsiniz gibi ibarelerde okuyabilirsiniz. O yüzden ben genelde mutfağınız serinse fırınınızın içinde muhafaza edebilirsiniz. Ya da işte bir serin kilerde de şerbetlenen baklavayı tutabilirsiniz. Bir de elbette ben bayramdan birkaç gün önce yapmak istiyorum. Bu baklava nasıl dayanacak? Bir kere şunu söyleyeyim. Bu baklava 3 gün boyunca bu çıtırlığı devam ediyor. 3 gün önce de baklavayı yapabilirsiniz. Fakat yağladınız, pişirdiniz. Onu o şekilde streçler kaldırırsınız soğuduktan sonra. Şerbetleyeceğiniz zaman fırında yine aynı şekilde ısıtmanız gerekir. Güzel baklava gayet güzel kızacak. Şerbet yine sıcak olacak. O şekilde şerbetleyebilirsiniz. Peki derin dondurucuda baklava nasıl saklanır? Derin dondurucuda yine pişmiş şekilde saklamak lazım. Şerbetli değil de pişmiş şekilde. Şerbetli olarak da saklanan baklavayı yedim. Hani ben belki biraz bu konuda hassas olabilirim. Buzluk kokusu oluyor. Yani o şerbet buzluğun kokusunu çekiyor. O yüzden yine baklavayı en güzeli taze taze yapıp tüketmektir. Ama fazla kalan baklavayı da yine buzluğa çok güzel streçleyerek, vakumlayarak buzlukta saklamak mümkün olabilir. Ben burada sizinle konuşurken baklava koymuş olduğum bütün şerbeti çekti. Yani yaklaşık 5 dakikadır konuşuyorsam bütün şerbeti çekti. Şimdi kalan şerbeti de şöyle bir gezdireceğim üzerine. Genelde şerbeti hamura göre yapıyorum. Baklava tepsisine göre değil, hamura göre. Çok büyük bir tepsi kullanmadık bugün. Sanırım 40 santim çapında bir tepsi bu. Şerbeti kaynatırken limonlu kabuğuyla birlikte içine atarsanız şerbet insanı baymıyor. Baklavayı yerken baymıyor. Kabuğunun aroması ve o ferahlığı da şerbete geçiyor. Bir de şerbet niye şekerleniyor diye soruyorsunuz. Şerbeti çok kaynatırsanız şekerlenir. Bir de şerbetin şekerlenmesinde en büyük sebep içinin limonunun az gelmesidir. Limon olur, limon tuzu olur. Mutlaka şöyle şu kadar bir limon koyun. Yani bir limonun 1/3'ünü koydum ben, kestim. Kabuğuyla birlikte koydum. Son zamanlarda fark ettiğim kadarıyla kabuğuyla koyulduğu zaman da şekerlenme yapmıyor. Şöyle size göstereyim. Gerçekten muazzam bir baklava oldu. Yakın çekimlerle de yine göstermeye çalışacağım. Tamamen şerbetini çekip soğuduktan sonra da çıtırtısını göstereceğim. Baklavayı yapmayı gözünüzde büyütenleri buradan böyle baklava yapmanın kolay yöntemleri. Mesela hızlı açmak için işte üst üste açarken nelere dikkat etmeliyiz gibi şeyleri göstermeye çalıştım. Daha çok bana yorumlarda, çünkü baklava videosunun altındaki yorumlarda soruyorsunuz. Baklava yufkası açarken lütfen hızlandırmayın, oraları çabuk geçmeyin, daha detaylı anlatın diye. Ben de elimden geldiğince her baklava videosunda detay vermeye çalışıyorum. Bu hamur açma işi, kendi tecrübelerime dayanarak söylemek gerekirse, tamamen aça kendinizi geliştiriyorsunuz. Her seferinde yaptığınız bir yanlış bir dahaki sefere onu düzeltmenizi sağlıyor aslında. Hamuru sert mi yoğurdunuz? Yumuşak mı yoğurdunuz? Çok mu nişasta attınız? Az mı dinlendirdiniz? Her seferinde yaptığınız yanlışla birlikte tecrübeleniyorsunuz aslında. Ben de yıllar içinde bu şekilde baklava açmayı öğrendim, börek açmayı öğrendim. Bazen açtığım yufkalara bile şöyle bir bakıp
vay be diyorum yani. Yani ben böyle yufka açacağımı bilmezdim. Çünkü çok kötü yufkalar açıyordum. Çok birbirine yapışan, kuruyan yufkalar açtım. Yapa yapa öğrendim. Sizler de cesaretinizi toplayın. Alın elinize bir oklava merdane. Onunla birlikte inşallah faydalı olacağını düşündüğüm bu videoyu izleyerek baklava yapmaya başlayın. Nice baklava mesajlarına sizler de katılın. Instagram'dan beni hala takip etmiyorsanız mutlaka takip edin, aşağıya açıklamalar kısmına ve buraya linkini bırakacağım. Tıklayarak takip edebilirsiniz. DM'den bana yapmış olduğunuz baklavaların fotoğraflarını gönderebilirsiniz. Ben onları gördükçe çok seviniyorum. Benim tariflerimle baklava yapıp satan yüzlerce insan oldu. Çok seviniyorum. İnşallah sizler için de faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda, yeni vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İyi bayramlar diliyorum.